Katip Çelebi, 1609-1657. Şubat 1609'da İstanbul'da doğdu. Hayatıyla ilgili bilgiler, kendi yazmış olduğu otobiyografik eserlere dayanır. Asıl adı Mustafa, babasının adı Abdullah'tır. Ulema arasında Katip Çelebi, Divan-ı Hümayun mensupları arasında Hacı Halife, Batı dünyasında da Hacı Kalfa olarak şöhret bulmuştur. Babası Enderun'dan yetişerek silahtarlıkla alakalı bir görevle çırağı edilmiş, devrin alım ve şeyhlerinin meclislerine katılarak ilme karşı büyük ilgi içinde olmuştur. Katip Çelebi 5 yaşındayken babasının özel olarak tuttuğu İsa Halife el-Kırimi'den ilk dini bilgileri aldı ve Kur'an'ı kısmen ezberledi. Daha sonra İlyas Hoca'dan dil bilgisi, Börü Ahmet Çelebi adlı hattattan yazı dersleri aldı. Katip Çelebi 14 yaşına geldiğinde babası ona maaşından 14 dirhem harçlık bağladı ve yanına aldı. Böylece Divan-ı Hümayun kalemlerinden Anadolu muhasebeciliği kalemine girerek burada hesap kaidelerine, erkam ve siyakat yazısını öğrendi. Ağustos 1626 babasını, bir ay sonra da Nusaybin'de amcasını kaybetti. Bir süre Diyarbakır'da kaldı. Babasının arkadaşlarından Mehmet Halife tarafından süvari mukabelesi kalemine tayin edildi. İstanbul'a dönünce Kadızade Mehmet Efendi'nin derslerine devam etti. Hüsrev Paşa'nın maiyetinde Hemedan ve Bağdat seferlerine katıldı. Bu seferler sırasında uğradıkları veya zapt ettikleri Gülamber Kalesi, Hasanabad, Hemedan, Bilsütun gibi şehir ve menziller hakkındaki gözlemlerini Cihannüma ve Fezleke adlı eserlerinde anlattı. 6 Ekim 1657 sabahı vefat ederek Zeyrek Camii civarındaki kabristana gömüldü. Katip Çelebi'nin edebi kişiliği, kendisini tam anlamıyla ilme ve öğrenmeye verisi, 1635'teki Revan Seferinden sonradır. Bu sefere ait gözlemlerini oldukça geniş biçimde anlatan Katip Çelebi daha sonraki hayatını hemen tamamen ilmi çalışmalara verdi. Kendisine kalan küçük bir mirası kitaplara yatırdı. Halep'te iken sahaf dükkanlarında gördüğü kitapların isimlerini yazmaya başlamıştı. Daha ziyade tarih, tabakat ve vefeyat türü eserleri okumayı seven Katip Çelebi, 1636 yılına gelinceye kadar bu tür kitaplardan birçoğunu okumuş bulunuyordu. 10 yıl kadar geceli gündüzlü ilimle uğraşan Katip Çelebi bazen kendini tamamen bir kitaba verir, her şeyi unutur, odasında güneşin doğmasına kadar mum yanar ve bundan hiç yorgunluk duymazdı. 1645 Girit Seferi münasebetiyle harita yapımıyla da ilgilendi. Bu sıralarda mukabele baş halifesiyle kadro meselesi yüzünden tartışınca memuriyetten ayrıldı. Diğer öğrenciler yanında kendi oğluna da çeşitli konularda ders veren Katip Çelebi, hastalığı sırasında tedavi yollarını öğrenmek amacıyla bir yandan tıp kitaplarını okurken bir yandan da manevi çareler aramak için Esma ve Havas kitaplarını inceledi, zira temiz bir gönülle edilen duaların şifalı tesirlerinden emindi. Müslüman olan Fransız asıllı Mehmet İhlasi'nin yardımıyla bazı eserleri Latinceden Türkçe'ye çevirdi. Katip Çelebi'nin eserleri 20'nin üzerinde eser veren Katip Çelebi'nin en önemli eserleri şunlardır. 1. Fezleke, Fezleketüt, Tevarih, Tarih, 2-1 olarak da nitelenen bu Arapça eser, kainatın yaratılışından 1641 yılına kadar gelen genel bir tarih olup müellif hattıyla yazılmış tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir. 1592-1655 yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe fezleke ise Arapça fezlekeye zeyil mahiyetindedir. İkinci Keşfüz, Zünun, Katip Çelebi'nin 20 yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliografik eseridir. Arapça olarak kaleme alınan eser, Katip Çelebi'nin adını duyduğu veya bizzat görüp incelediği binlerce kitap ve o kitapların yazarları hakkında bilgi veren ansiklopedik mahiyette bir eserdir. Kitap adlarına göre alfabetik bir sırayla düzenlenen eserde, kitapların dili, yazılış tarihi, konusu, müellifi, müellifin diğer eserleri gibi konularda bilgiler verilir. Katip Çelebi'nin bu eserinde, diğer kaynaklarda da tespit edilmiş olan Arapça kitaplardan ziyade Türkçe ve Farsça eserler üzerinde durmuş olması dikkat çekmektedir. Keşfüz, Zünun'da 15.000'e yakın kitap ve risale, 10.000 kadar müellif adı geçmekte, 300'ü aşkın bilim dalı hakkında da bilgi verilmektedir. 3. Cihannüma, Katip Çelebi, 2 bölüm halinde hazırladığı bu coğrafya kitabının ilk bölümünü denizler, ırmaklar ve adalara, 2. bölümünü karalara ayırmıştır. Mehmet Aşık'ın Menazilül Avalimini esas alarak yazmaya başladığı eserinde batılı kaynakları da değerlendirmiş, İspanya, Mağrip, Kuzey Afrika, Avrupa içleri ve muhtelif Anadolu şehirlerini, hatta batılı kaynaklara dayanarak Japonya ve bazı uzak doğu ülkelerini dahi anlatmıştır. Katip Çelebi esere bir dünya haritası ile 100 kadar muhtelif harita eklemiştir.
Muhtelif yazmaları olan ve müellifin ölümü nedeniyle tamamlanamayan eser 1732'de İbrahim Müteferrika tarafından basılmıştır. 4. Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar, 1645'te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi dolayısıyla, Osmanlı'nın ilk devirlerinden 1656 yılına kadar deniz savaşlarının anlatıldığı bir eserdir. Özellikle Girit Savaşı'nda yapılan hataları ve yenilgi sebeplerini ortaya koyması açısından çok önemlidir. Yazar, hatalardan kurtuluş yollarını eserinin sonunda 40 tavsiye halinde toplamıştır. Osmanlı denizcilik tarihi için önemli bir kaynak olan eser çok ilgi çekmiş ve 1729 senesinde Müteferrika matbaasında basılmıştır. 5. Mizanül-Hak fi İhtiyaril Hak, İslam dünyasında uzun zaman gündem oluşturan bazı güncel konuların tartışılmasına son vermek amacıyla yazılmış bir eserdir. Katip Çelebi, 1656 yılında kaleme aldığı bu kitabında konulara akılcı, faydacı ve uzlaştırmacı bir tavırla yaklaşır. Yazar, eserinin sonunda kendi hakkında da bazı bilgilere yer verir. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.